Sir Walter kalktı ve odadan çıktı. Biz ise boş boş masaya baktık. 10 dakika içinde uzun bir yüzle geri döndü. "Konuştum Eloa," dedi. "Onu yataktan kaldırdım. Çok huysuz. O da Mülros'un yemeğinden sonra doğrudan eve gitmiş. Ama bu delilik," diye sözünü kesti General Winstanley. "Bana demek istiyorsun ki, o adam buraya gelip yanımda yarım saat oturdu ve sahtekarlığı fark etmediğimi mi söyledi?" Eloa kesinlikle aklının bir yerlerini kaybetmiş olmalı. "Zekice olduğunu görmüyor musun?" dedim. "Sen başka şeylere o kadar dalmıştın ki gözlerin yoktu. Lord Eloa'yı kabul edilmiş sanıyordun. Başka biri olsaydı daha dikkatli bakardın. Ama onun orada olması doğaldı ve bu sizi uyuttu." Sonra Fransız, çok yavaş ve düzgün bir İngilizce ile konuştu. "Genç adam haklı. Psikolojisi iyi. Düşmanlarımız ise, aptallık içinde." Toplantıya doğru bilge kaşlarını eğdi. "Size bir hikaye anlatacağım," dedi. "Yıllar önce Senegal'de yaşandı. Uzak bir istasyonda kalıyordum ve zaman geçirmek için nehirde büyük barbel avına gidiyordum. Küçük bir Arap kısrağı beni taşırdı. Öğle yemeği sepetimle birlikte. Timbuktu'da alınan o tuzlu, eski ırklardan biri. Eski güzel günler. Bir sabah iyi bir tutum yakalamıştım ve kısrak açıklanamaz biçimde huzursuzlaşmıştı. Kişnediğini, çığlık attığını, ayaklarını yere vurduğunu duyabiliyordum. Ama ben zihnimi balıklara odaklamış, sesimle onu yatıştırmaya çalışıyordum. Göz ucuyla, onu 20 yard ötede bir ağaca bağlı sanıyordum. Birkaç saat sonra yemek aklıma geldi. Balıklarımı bir branda torbasına koydum ve dere boyunca aşağı doğru yürüdüm. Kısrağın yanına vardığımda brandayı sırtına attım. Durdu. Etrafına yavaşça baktı. Bana uyarıyı veren, kokuydu. Başımı çevirdim ve kendimi 3 ayak uzakta bir aslanla yüz yüze buldum. Köyleri yiyen yaşlı bir adam. İşte dehşet buydu. Kısraktan geriye kalan, bir kan, kemik ve deri yığınıydı. Arkamda, "Ne oldu?" diye sordum. Gerçek bir avcıydım, gerçek bir ipliği duyduğumda anlıyordum. Oltayı çenesine soktum, elimde tabancam vardı. Hizmetçilerim de hemen tüfeklerle geldi. Ama izini bıraktı. 3 parmağı eksik bir elini kaldırdı. "Düşünün," dedi. "Kısrak çoktan ölmüştü ve o kaba hayvan o zamandan beri sabırla beni izliyordu. Hiç görmedim onu, çünkü kısrağın endişelenmesine alışkındım. Yokluğunu fark etmedim, çünkü zihnimde sadece kahverengi bir şekil vardı ve aslan tam o boşluğu doldurmuştu. Beyler, eğer ben böyle bir hata yapabildiysem, duyuları keskin bir ülkede. Neden şehirde yaşayan biz de aynı hatayı yapmayalım?" Sir Walter başını salladı. Kimse ona karşı koymaya hazır değildi. "Ama yine de anlamıyorum," diye devam etti Winstanley. "Bu tercihleri bizim farkında olmadan almak neydi? Şimdi bu toplantıyı Eloa'ya anlatırsak tüm dolandırıcılık zaten ortaya çıkar." Sir Walter kuru bir şekilde güldü. "Eloa'nın seçilişi onların zekasını gösteriyor. Bu gece hakkında onunla konuşma ihtimalimiz olan hangimiz? Ya da konunun açılma ihtimali?" 1. Deniz Lordu'nun sessiz ününü ve öfkeli kısa sözlerini hatırladım. "Beni şaşırtan tek şey," dedi general, "bu ziyaretin o casus adama ne işe yarayacağı. Kafasında birkaç sayfa rakam ve garip isim taşıyamazdı ki." "Bu zor değil," diye yanıtladı Fransız. "İyi bir casus, fotoğrafik hafızaya sahip olmak için eğitilmiştir. Mesela Macaulay gibi. Fark ettiniz mi, hiçbir şey söylemedi, ama evrakları defalarca gözden geçirdi. Her detayın aklına kazındığını varsayabiliriz. Gençken ben de aynı numarayı yapardım. Sanırım planları değiştirmekten başka çare yok," dedi Sir Walter hüzünle. Whittaker çok üzgün görünüyordu. "Lord Eloa'ya ne olduğunu söyledin mi?" diye sordu. "Hayır mı? Kesin konuşamam, ama İngiltere'nin coğrafyasını değiştirmezsek ciddi bir şeyi değiştiremeyeceğimizden neredeyse eminim. Bir şey daha söylemek gerekiyor," diye söze girdi Royer. "Ben, o adam buradayken özgürce konuştum. Hükümetimin askeri planlarından bazı şeyler anlattım. Çok fazla şey söylemem gerekmiyordu. Ama o bilgi, düşmanlarımız için milyonlarca değerinde. Hayır, dostlarım, başka yol göremiyorum. Buraya gelen adam ve muhberleri, hemen yakalanmalı. Aman tanrım," diye bağırdım ve elimizde hiçbir ipucu yok. "Ayrıca," dedi Whittaker, "posta meselesi var. Bu zamana kadar haber yolda olacak." "Hayır," dedi Fransız. "Casusun alışkanlıklarını anlamıyorsunuz. Ödülünü şahsen alır, istihbaratı bizzat kendisi teslim eder. Biz Fransa'da bu ırk hakkında biraz şey biliyoruz. Hala bir şans var, dostum."
Bu adamlar denizi geçmek zorunda, gemileri aranacak, limanlar izlenecek. İnanın bana, hem Fransa hem de Britanya'nın buna ihtiyacı var. Royer'ın sakin sağduyusu bizi bir araya getirmişti sanki. O, oyuncular arasındaki en dengeli kişiydi. Ama yüzde hiç umut göremiyordum ve hiç hissetmiyordum. Bu adalarda 50 milyon insan arasında ve bir düzine saat içinde Avrupa'nın en zeki 3 serserisi ele geçirilecek mi? Sonra aniden bir ilham geldi. "Skadır'ın kitabı nerede?" diye bağırdım Sir Walter'a. "Çabuk, dostum, içinde hatırladığım bir şey var." Bir büro kapısı açıldı ve kitap bana verildi. Yeri buldum. 39 adım, okudum ve tekrar 39 adım, saydım. Yüksek Gelgit, 10. 17. Amirallik adamı bana delirdiğimi sanıyormuş gibi bakıyordu. "Görmüyor musunuz? Bu bir ipucu," diye bağırdım. Skadır bu adamların nerede beklediğini biliyordu, ülkeyi nereden terk edeceklerini biliyordu. Ama ismi kendine sakladı. Yarın o gündü ve Yüksek Gelgit 10. 17'deydi bir yerde. "Bu gece gitmiş olabilirler," dedi biri. "Hayır. Kendi rahat ve gizli yolları var, acele etmezler. Almanları tanırım, plana göre çalışmayı severler. Şuradan Gelgit tabloları kitabını alabilir miyim?" Whittaker canlandı. "Bu bir şans," dedi. "Hadi Amiralte'ye gidelim." Bekleyen 2 otomobile bindik. Sir Walter yoktu aramızda. Scotland Yard'a, McGillivray'ı harekete geçirmeye gitmiş. Boş koridorlardan ve temizlikçilerin çalıştığı büyük çıplak odalardan geçtik. Ta ki kitaplar ve haritalarla dolu küçük bir odaya ulaşana kadar. Sessiz bir görevli bulundu ve amirallik Gelgit tabloları hemen masaya getirildi. Oturdum. Diğerleri etrafımda duruyordu. Ve fark ettim ki bu seferin sorumluluğunu bir şekilde ben almıştım. Hiç işe yaramadı. Yüzlerce başvuru vardı ve gördüğüm kadarıyla 10. 17. 50 farklı yeri kapsayabilirdi. Olasılıkları daraltmanın bir yolunu bulmalıydım. Başımı ellerimin arasına aldım ve düşündüm. Bu bilmecenin bir çözümü olmalıydı. Skadır adımlarla neyi kastediyordu? İskele basamaklarını düşündüm. Ama öyle olsaydı bunu belirtmeyeceğini düşündüm. Birkaç merdiven seti olan bir yer olmalıydı. Ve bunlardan biri tam 39 basamakla ayrılırdı. Sonra aklıma geldi. Tüm buharlı gemileri aramaya başladım. Kıtaya saat 22:17'de giden tek bir tekne yoktu. Yüksek Gelgit neden bu kadar önemliydi? Eğer bir liman ise, mutlaka Gelgit'in önemli olduğu küçük bir yerdi. Ya da derin çekim gerektiren bir tekne. Ama o saatte düzenli buharlı gemi yoktu ve büyük bir tekneyle normal bir limandan seyahat edeceklerini düşünmüyordum. O halde, ya küçük bir liman, ya da hiç liman yoktu. Küçük bir liman olsaydı, adımların anlamı ne olurdu? Gördüğüm hiçbir limanda merdiven yoktu. Bir yerdi bu, belirli bir merdivenin tanımladığı ve Gelgit'in 10. 17'de dolduğu bir yer. Genel olarak, açık bir kıyı gibi geliyordu bana. Ama merdivenler aklımı karıştırmaya devam ediyordu. Sonra daha geniş düşündüm. Almanya'ya gitmek isteyen bir adam, hızlı ve gizli bir geçiş arayan biri, nerede olurdu? Büyük limanlardan değil, kanaldan değil, batı kıyısından değil, İskoçya'dan değil, çünkü Londra'dan başlamıştı. Haritada mesafeyi ölçtüm ve kendimi düşmanın yerine koymaya çalıştım. Ostend, Antwerp ya da Rotterdam'ı hedeflemeliydi ve doğu kıyısından, Cromer ile Dover arasından yelken açmalıydı. Bunların hepsi gevşek bir tahmindi. Bilimsel olduğunu iddia etmiyorum. Sherlock Holmes değildim hiç. Ama böyle soruların cevabında her zaman bir içgüdüm olduğunu sanırdım. Aklımı en uzağa kadar kullanır. Duvara çarptıktan sonra tahmin ederdim. Ve tahminlerim genellikle doğru çıkardı. Bu yüzden tüm sonuçlarımı bir kağıda döktüm. Şunlardı. Kesin olan. Birincisi, birkaç merdiven setinin olduğu bir yer. Önemli olan biri 39 basamakla ayrılıyor. İkincisi, tam Gelgit saat 22:17'de, kıyıdan ayrılmak ancak o anda mümkün. Üçüncüsü, basamaklar iskele basamakları değil, yani yer muhtemelen liman değil. Dördüncüsü, o saatte düzenli buharlı gemi yok, ulaşım bir tramp, yat ya da balıkçı teknesi olmalı. Bir de tahmin listem vardı. Tahmin, birincisi, liman değil, açık bir kıyı. İkincisi, küçük bir tekne, trawler, yat ya da sandal. Üçüncüsü, doğu kıyısında Cromer ile Dover arasında bir yer. O masada otururken tuhaf bir his sardı beni. Bir kabine bakanı, bir mareşal, 2 üst düzey yetkili ve bir Fransız general, hepsi beni izliyordu. Ben ise ölmüş bir adamın karaladığı notlardan bir sır çözmeye çalışıyordum.
Bizim için hayat ya da ölüm anlamı taşıyan bir sır. Sir Walter bize katılmıştı ve kısa süre sonra McGillivray geldi. Limanları ve tren istasyonlarını izlemek için 3 adam göndermişti. Sir Walter da aynısını yapmıştı. Ama kimse bunun işe yarayacağını gerçekten düşünmüyordu. Anlayabildiğim en fazla şey şu, dedim. Sahile inen birkaç merdiveni olan bir yer bulmam lazım, bunlardan biri 39 basamak. Sanırım büyük kayalıklarla açık bir kıyı. Wash ile kanal arasında bir yerde. Ve yarın gece saat 10:17'de tam Gelgit'in olduğu bir yer. Sonra aklıma bir fikir geldi. Doğu yakasını çok iyi bilen bir sahil güvenlik müfettişi yok mu? Whittaker bunun olduğunu ve Clatham'da yaşadığını söyledi. Onu getirmek için bir araba gönderildi. Geri kalanımız küçük odada oturup aklımıza gelen her şeyi konuştuk. Bir pipo yaktım ve her şeyi tekrar gözden geçirdim, ta ki beyin iyice yorulana kadar. Saat 1 civarında sahil güvenlik görevlisi geldi. İyi bir yaşlı adamdı, bir deniz subayı tavrıyla. Savaş Bakanı'nın karşısında son derece saygılıydı. Sorgulamayı ona bıraktım. Konuşmanın beni rahatlatacağını düşündüm. Doğu yakasında kayalık olan ve sahile inen birkaç merdiven seti bulunan yerleri bize söyleyebilir misiniz? Adam bir süre düşündü. Ne tür adımlardan bahsediyorsunuz, efendim? Kayalıklara kesilmiş yollar var birçok yerde, ya da normal merdivenlerden mi? Sir Walter bana baktı. Normal merdivenlerden, dedim. Adam 1-2 dakika düşündü. Aklıma gelen pek bir yer bilmiyorum. Bir saniye. Norfolk'ta bir yer var. Bradles'ın, bir golf sahasının yanında. Beyefendilerin top kurtarmak için kullandığı birkaç merdiven. Öyle bir yer değil, dedim. O zaman deniz piyadeleri geçit yerleri var, her sahil tatil kasabasında olur. Başımı salladım. Daha emekli bir yer olmalı, dedim. Başka bir yer aklıma gelmiyor. Tabii ki, raf var. O da ne? Kentteki büyük tebeşir burun, Bradgate'e yakın. Üstte bir sürü villa var ve bazı evlerin sahile inen özel merdivenleri. Çok seçkin bir yer, sakinler o merdivenleri kendilerine saklarlar. Gelgit tablolarını açıp Bradgate'i buldum. 15 Haziran'da yüksek gelgit, saat 10:27. Sonunda kokuyu yakaladık, diye bağırdım. Raftaki gelgiti öğrenebilir miyiz? Bunu size söyleyebilirim, efendim, dedi sahil güvenlik görevlisi. Bu ay tam orada bir ev ödünç almıştım. Geceleri derin deniz balıkçılığına çıkardım. Gelgit, Bradgate'den tam 10 dakika önce. Kitabı kapattım ve şirkete baktım. Eğer o merdivenlerden birinde 39 basamak varsa, gizemi çözdük, beyler, dedim. Sir Walter, arabanızı ödünç alabilir miyim? Bay McGillivray bana 10 dakika ayırırsa, yarın için bir şeyler hazırlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu işi üstlenmek bana saçma geliyordu. Ama kimse itiraz etmiyordu. En başından beri içindeydim sonuçta. General Royer kararı verdi. Ben olsam, dedi, konuyu Bay Haney'e bırakmaktan memnuniyet duyardım. Saat 3:30'da, kentin ay ışığında çakan çitlerin arasından hızla geçiyordum. McGillivray'in en iyi adamı yanımda oturuyordu. Pembe ve mavi bir Haziran sabahı beni Bradgate'te Griffin Oteli'nden bakarken buldu. Pürüzsüz bir denizin üzerinde, kok kumlarındaki deniz köpüğüne bakıyordum, sanki bir çan şamandırası büyüklüğünde. Birkaç mil güneyde, kıyıya çok daha yakın, küçük bir muhrip demirlemişti. McGillivray'in adamı Sikeyif, donanmadan biriydi ve tekneyi tanıdı. Hem adını hem de komutanının adını söyledi. Ben de Sir Walter'a bir telgraf gönderdim. Kahvaltıdan sonra Sikeyif, bir ev görevlisinden raftaki merdivenlerin anahtarını aldı. Onunla kumların üzerinde yürüdüm. Uçurumların köşesinden birkaç çıkıntıyı araştırırken ben göze çarpmamaya çalışıyordum. O saatte yer oldukça ıssızdı. Sahilde sadece martılar vardı. İşi 1 saatten fazla sürdü. Yaklaşırken gördüm onu ve kalbimin ağzımda olduğunu söyleyebilirim. Her şey tahminimin doğru çıkmasına bağlıydı. Farklı merdivenlerdeki basamak sayısını yüksek sesle okudu. 34, 35. Duraksadı. 39, 42, 47. Ve kayalıklar alçaldıkça, 21, diye ekledi. Neredeyse kalkıyordum ki bağırdı. Kasabaya koştuk ve McGillivray'a bir telgraf çektim. Yarım düzine adam istedim. Farklı otellere dağılacaklardı. Sonra Sikeyif, 39 basamaklı merdivenin başındaki evi araştırmaya gitti. Geri döndüğünde hem şaşırtıcı hem de rahatlatan haberler getirdi. Evin adı Trafalgar Lodge'tu. Appleton adında yaşlı bir beyefendiye aitti. Emekli bir borsa komisyoncusu.
Bay Appleton yaz boyunca orada epey vakit geçiriyordu ve şu anda oradaydı, büyük bölümü bir haftadır. Skaife onun hakkında pek bilgi edinemedi. Yalnızca düzenli faturalarını ödeyen, yerel bir hayır kurumuna her zaman 5 sterlin bağışlayan iyi bir yaşlı adam olduğunu öğrenebildi. Skaife eve dikişçi ajanı kılığıyla girmiş görünüyordu. 3 hizmetçi tutuluyordu yalnızca, bir aşçı, bir ev hizmetçisi, bir de oda hizmetçisi. Hepsi saygın bir orta sınıf evinde bulabileceğiniz türdendi. Aşçı dedikodu yapmak istemedi ve kapıyı yüzüne kapattı, ama Skaife onun hiçbir şey bilmediğinden emindi. Yan tarafta yeni bir bina vardı, gözlem için iyi bir sığınak. Diğer taraftaki villa kiralanacaktı ve bahçesi engebeli, çalılıktı. Skaife'nin dürbününü aldım ve öğle yemeğinden önce kıyıya yürüdüm. Villaların sıralarının gerisinden dolaştım ve golf sahasının kenarında iyi bir gözlem noktası buldum. Oradan çim hattını gördüm, uçurum tepesinde koltuklar dizilmişti, küçük kare alanlar vardı. Korkuluklar ve çalılar ve buralardan sahile inen merdivenler. Trafalgar Lodge gayet net görünüyordu. Verandalı kırmızı tuğlalı bir villa, arkasında tenis çimi, önünde sıradan bir sahil bahçesi, margaritler ve soluk sardunya çiçekleri. Bir bayrak direği vardı ve devasa bir Union Jack durgun havada gevşek asılı duruyordu. Kısa süre sonra biri evden çıkıp uçurumun kenarında yürüdü. Dürbünü taktığımda yaşlı bir adamdı. Beyaz flanel pantolon, mavi serj ceket, saman şapka. Saha dürbününü ve gazetesini aldı, demir koltuklardan birine oturup okumaya başladı. Zaman zaman kağıdı bırakır ve gözlükleri denize dönerdi. Uzun süre muhripte kaldı. Yarım saat boyunca izledim. Sonunda kalktı ve öğle yemeği için eve döndü. Ben de kendi öğle yemeğim için otele. Kendimi pek emin hissetmiyordum. Bu düzgün, sıradan bir konut beklediğim gibiydi. Adam berbat bir bataklık çiftliğinin kel arkeologu olabilirdi, ya da olmayabilirdi de. Her banliyöde, her tatil yerinde göreceğiniz türden bir, ihtiyar kuştu. Eğer birini tasvir etmek isteseniz, kesinlikle bu kadar zararsız bir kişiyi önerirdiniz. Ama öğle yemeğinden sonra, otel verandasında otururken canlandım. Çünkü umduğumu gördüm, kaçırmaktan korktuğum şeyi. Güneyden bir yat yükseldi ve rafın karşısında demire attı. Yaklaşık 150 tonluk, beyaz sancaktaki nişandan filoya ait olduğunu gördüm. Skaife ve ben limana indik ve bir tekneci tuttuk, öğleden sonra balık tutmak için. Sıcak ve huzurlu bir öğleden sonraydı. Aramızda 20 pound kadar morina ve LYTH'ye yakaladık. O dans eden mavi denizde, daha neşeli bir manzara seyrettim. Rafın beyaz kayalıklarının üzerinde yeşil ve kırmızı villaları ve özellikle Trafalgar Lodge'un büyük bayrak direğini. Saat 4 civarında yeterince balık tutmuştuk. Tekneciye yatın yanına kürek çektirdim. Narin, beyaz bir kuş gibiydi o yat, bir anda kaçmaya hazır. Skaife yapısına göre hızlı ve ağır motorlu olduğunu söyledi. Adı Ariadne'ydi, şapkasından bakır işleri temizleyen adamdan öğrendim. Onunla konuştum, yumuşak bir Essex lehçesiyle yanıt aldım. Başka bir el geldi ve bir süre benimle ayırt edilemez bir İngilizceyle konuştu. Teknecilerimiz onlardan biriyle hava koşulları üzerine tartışırken, sancak tarafa yakın kürekler üzerinde birkaç dakika uzandık. Sonra adamlar bizi görmezden geldi ve işlerine döndü. Güverteden bir subay çıktı. Hoş, temiz görünümlü bir gençti. Balıkçılığımızla ilgili gayet iyi bir İngilizceyle bir şey sordu. Ama onun hakkında hiç kuşku yoktu. Kısa kesilmiş saçı ve yakasının kesimi. İngiltere'den hiç çıkmamış biriydi. Bu beni rahatlattı. Ama Bradgate'e kürek çekerken inatçı şüpheler peşimi bırakmıyordu. Beni endişelendiren bir şey vardı. Düşmanlarım, bilgiyi Skadır'dan aldığımı biliyor olabilirdi. Ve bu ipucunu bana veren de Skadır'dı. Bunu bilselerdi, planlarını değiştirmezler miydi? Skadır'ın bu ipucuna ne kadar sahip olduğunu bilmeleri, her şeyi değiştirebilirdi. Dün gece Almanların bir plana bağlı kaldıklarına dair kendimden emin konuşmuştum. Ama eğer izlerinden gittiğimden şüphelenirlerse, planı saklamak aptallık olurdu. Dün geceki adamın beni tanıyıp tanımadığını merak ettim. Bir şekilde tanımadığını düşünüyordum ve bu düşünceye tutunuyordum. Ama tüm iş, hesaplarıma göre garantili zafer sevinciyle başladığım o öğleden sonraya kadar. Hiç bu kadar zor görünmemişti. Otelde, Skaife'nin tanıştırdığı muhrip komutanıyla birkaç kelime konuştum. Sonra 1-2 saat Trafalgar Lodge'u izledim. Tepenin biraz yukarısında, boş bir evin bahçesinde bir yer buldum.
Oradan tam alanı görebiliyordum, 2 figür teniste maç yapıyordu. Biri daha önce gördüğüm yaşlı adamdı. Diğeri, yakasında kulüp renkleri taşıyan genç bir adam. Büyük bir coşkuyla oynuyorlardı. Sanki gözeneklerini açmak isteyen 2 şehirli beyefendi gibi. Daha masum bir gösteri hayal edemezdiniz. Bağırıp güldüler, içki için durdu. Bir hizmetçi 2 tane tepsi getirdi. Gözlerimi ovuşturdum ve kendime en büyük aptal olup olmadığımı sordum. Beni İskoç bataklığında uçak ve motorlu araçla kovalayan adamlar vardı. Özellikle de o cehennem antikacısı. Skadır'ı bıçakla yere sabitleyen, dünyanın üzerine çökmekte olan planları kuran insanlar. Ama işte 2 masum vatandaş. Saf bir egzersiz yapıyordu. Yakında içeri girecek, sıradan bir akşam yemeği yiyecek, piyasa fiyatlarından ve son kriket skorlarından konuşacaklardı. Akbaba ve Şahin için ağ kuruyordum. Ve bak, 2 tombul ardıç kuşu yakalanmıştı. Kısa süre sonra 3. bir figür geldi. Bisikletli genç bir adam, sırtında golf çantası. Tenis çimine yürüdü ve oyuncular onu coşkuyla karşıladı. Tombul adam kaşlarını silerek şunları duyurdu, tam bir köpük aldım. Bu benim kilomu ve engeliğimi düşürecek, Bob. Seni yarın götüreceğim ve sana bir vuruş avantajı vereceğim. Bundan daha İngilizce bir şey bulamazdınız. Hepsi eve girdi ve kendimi aptal gibi hissettim. Bu sefer yanlış ağacın altında havlıyordum. Bu adamlar rol yapıyor olabilirdi. Ama izleyicileri neredeydi? Bir rododendronun 30 metresinde oturduğumu bilmiyorlardı. Bu tür şeylere inanmak imkansızdı. 3 dost adam göründüklerinden çok farklı değildi. 3 sıradan, oyun oynayan, banliyö İngilizi. Masum ama yorucu. Ama 3 kişiydiler. Biri yaşlı, biri tombul, biri zayıf ve karanlık. Evleri Skadır'ın notlarıyla örtüşüyordu. Yarım mil ötede, en az bir Alman subayının bulunduğu bir buharlı yat yatıyordu. Karolides ölüydü. Tüm Avrupa sınırda titriyordu. Londra'da geride bıraktığım adamlar önümüzdeki saatlerin olayları için endişeyle bekliyordu. Cehennemin bir yerde patlayacağı kesin. Kara taş kazanmıştı. Bu Haziran gecesi hayatta kalırsa, kazançlarını bankaya yatıracaktı. Yapılacak tek bir şey vardı. Hiç şüphe yokmuş gibi ilerlemek ve aptal durumuna düşme riskini göze almak. Hayatımda hiç bu kadar isteksizce bir işle karşılaşmamıştım. O an o mutlu evi ziyaret etmek yerine, Browning tabancalı anarşistlerin yuvasına girmeyi ya da tabancayla aslana saldırmayı tercih ederdim. İçeri girip o İngilizlere oyunun bittiğini söylemek, ne kadar gülünç görünürdüm. Ama aniden Rhodezya'da yaşlı Peter Pienaar'dan duyduğum bir şeyi hatırladım. Peter'dan daha önce bu anlatımda bahsetmiştim. O, tanıdığım en iyi izci adamdı. Onun büyüklüğe erişmeden önce yasanın rüzgarlı tarafında dolaştığı zamanlar vardı. Peter bir keresinde benimle kılık değiştirme konusunu tartışmıştı ve o an aklıma kazınan bir teorisi vardı. Parmak izi gibi kesin şeyler dışında, dedi, yalnızca fiziksel özellikler kaçağı tanımlamak için pek işe yaramazdı, tabii işini gerçekten bilen biri için. Boyalı saç ve sahte sakallara gülerdi. Çocukça aptallık, derdi bunlara. Önemli olan tek şey, atmosferdi. Bir adam, ilk gözlemlendiği ortamdan tamamen farklı bir ortama girebilirse ve önemlisi, o çevreye gerçekten uyum sağlarsa, sanki oradan hiç çıkmamış gibi davranırsa, dünyanın en zeki dedektifini bile şaşırtabilirdi. Peter bir keresinde siyah ceketini giyip kiliseye gittiğini ve onu arayan adamla aynı ilahi kitabını paylaştığını anlatırdı. Adam onu tanıyabilirdi. Ama o iyi ışıkta, kilise ortamında, onu tanımadı. Çünkü onu daha önce sadece bir pub ışığını tabancayla söndürürken görmüştü. Peter'ın sözlerini hatırlamak, o günün ilk gerçek tesellisiydi. Peter bilge bir yaşlı kuştu. Ve bu adamlar da avcılığın en iyileri gibiydi. Peki ya onlar da Peter'ın oyununu oynuyorlarsa? Aptal farklı görünmeye çalışır, zeki adam aynı görünür ve farklı davranır. Peter'ın bir özdeyişi daha vardı ve bu bana yolculuklarda yardım etmişti. Bir rol oynuyorsan, asla sürdüremezsin, kendini bunun gerçek olduğuna inandırmadıkça. Bu tenis oyununu açıklıyordu. O adamların rol yapmasına gerek yoktu. Sadece başka bir hayata geçmişlerdi. Ve o hayat onlara doğal geliyordu. Kulağa klişe gibi geliyor biliyorum. Ama Peter, bütün ünlü suçluların büyük sırrının bu olduğunu söylerdi. Saat 8'e yaklaşıyordu. Geri dönüp Skefe'ye talimatlarımı verdim. Adamlarını nasıl yerleştireceğimizi konuştuk. Sonra yürüyüşe çıktım. Yemeğe hazır hissetmiyordum.
Terk edilmiş golf sahasında dolaştım, ardından villaların hattının ötesindeki kayalıklara gittim. Küçük yollarda flanel giymiş insanlarla karşılaştım, tenis ve plaj dönüşü. Telsiz istasyonundan bir sahil güvenlik, eşekler, eve doğru yürüyen pierrotlar. Denizde, mavi alacakaranlıkta Ariadne üzerinde ışıklar belirmişti. Güneyde Muhrib, ötede Thames'e giden buharlı gemilerin büyük ışıkları. Her şey o kadar huzurlu ve sıradandı ki ruh halim her saniye sarsılıyordu. Tüm kararımı alıp saat 9:30 civarında Trafalgar Loach'a doğru yürüdüm. Yolda, bir Greyhound görüntüsüyle teselli buldum, bir hemşirenin peşinde sallanıyordu. Rodezya'da kullandığım bir köpeği hatırlattı. Onu Pali tepelerine avlanmaya götürdüğüm zamanları. Rebo'nun peşindeydik, odun türü ve bir canavarı nasıl takip ettiğimizi hatırladım. Hem o hem ben tamamen aklımızı kaybetmiştik. Bir taze görüş ve gözlerim iyiydi. Ama o geyik sadece manzaraydı. Nasıl başardığını sonradan öğrendim. Gri kayaya karşı koçlar, gök gürültüsü bulutuna karşı bir karga gibiydi. Kaçmasına gerek yoktu. Sadece durması ve arka plana karışması yeterliydi. Aniden bu anılar beynimde dolaşırken şu anki durumu düşündüm ve ahlaki çıkardım. Karataş'ın kaçmasına gerek yoktu. Onlar, sessizce manzaraya karışmıştı. Doğru yoldaydım. Ve bunu aklıma kazıdım, asla unutmayacağıma yemin ettim. Son söz Peter Pienaar'a aitti. Scefe'nin adamları artık görevdeydi. Ama ev ortada duruyordu. Herkesin görebileceği bir yer gibi açık. 3 ayaklık bir korkuluk onu uçurum yolundan ayırıyordu. Zemin kattaki pencereler açıktı, yumuşak ışıklar ve alçak sesler sakinlerin yemekten kalkmakta olduğunu gösteriyordu. Her şey, en açık hayır çarşısı kadar dürüsttü. Dünyanın en büyük aptalı gibi hissederek kapıyı açtım ve zile bastım. Benim gibi birisi, dünyayı zorlu yerlerde gezmiş, üst ve alt sınıfla gayet iyi anlaşan biri. Onları anlıyorum, onlar da beni. Sir Walter gibi insanlarla da yeterince rahatımdır. Ama hiç anlayamadığım dünya, büyük ve memnun orta sınıf dünyası. Villalarda ve banliyölerde yaşayan insanlar. Onların olaylara nasıl baktığını bilmiyorum ve onlardan siyah bir mamba kadar çekiniyorum. Düzgün bir salon hizmetçisi kapıyı açtı. Sesimi zar zor bulabiliyordum. Bay Appleton'u istedim ve içeri alındım. Planım dümdüz yemek odasına girmek ve aniden ortaya çıkmaktı. Adamların ilk tepkisi teorimi doğrulayacaktı. Ama kendimi o güzel salonda bulunca her şey tersine döndü. Golf kulüpleri ve tenis raketleri vardı. Saman şapkalar, eldiven sıraları, yürüyüş sopası demetleri, 10.000 İngiliz evinde bulacağınız şeyler. Düzgün katlanmış bir yığın kaban ve eski bir meşe sandığının üstü su geçirmez örtüydü. Büyük baba saati tik tak ediyordu. Duvarlarda cilalı pirinç ısıtma tavaları ve bir barometre. Chiltern'in Saint Leger ödülünü kazandığı bir baskı. Burası Anglikan Kilisesi'nin tam ortodoks bir eviydi. Hizmetçi adımı sorduğunda otomatik olarak söyledim. Koridorun sağındaki sigara odasına götürüldüm. O oda daha da kötüydü. İncelemeye vaktim yoktu ama şöminenin üstünde çerçeveli grup fotoğrafları gördüm. Kesinlikle bir İngiliz devlet okulu ya da üniversitesinden. Sadece bir kez bakabilmiştim. Çünkü kendimi toparlamayı başardım ve hizmetçinin peşine düştüm. Ama çok geçtim. Adam zaten yemek odasına girmiş ve adımı efendisine vermişti. Üçünün bunu nasıl değerlendirdiğini görme şansını kaçırdım. Odaya girdiğimde masanın başındaki yaşlı adam kalkmış ve beni karşılamak için dönmüştü. Gece elbisesi vardı. Kısa ceket, siyah. Tombul dediğim diğeri de öyle. Üçüncüsü, karanlık renkli adam, mavi serj takımı ve yumuşak beyaz yakasıyla duruyordu. Yakasında bir kulüp veya okul renkleri. Yaşlı adamın tavrı mükemmeldi. Bay Hanay mı? Dedi tereddütle. Beni görmek istediniz mi? Bir dakika, siz arkadaşlar, size hemen katılacağım. Sigara odasına gidelim. Kendime en ufak bir güvenim olmasa da kendimi zorladım. Bir sandalye çektim ve oturdum. Sanırım daha önce tanışmışızdır, dedim ve sanırım işimi biliyorsunuz. Odanın ışığı loştu, ama yüzlerini gördüğüm kadarıyla şaşkınlık rolünü gayet iyi oynadılar. Belki, dedi yaşlı adam. Hafızam pek iyi değil, ama korkarım görevinizi bana söylemeniz gerekecek, gerçekten bilmiyorum. Peki o zaman, dedim. Tüm bu süre boyunca kendimi saf bir aptal gibi hissediyordum. Size söylemeye geldim ki, oyun bitti. 3 beyefendiyi tutuklama emrim var. Tutuklama, dedi yaşlı adam ve gerçekten şok olmuş göründü.
Tutuklama. Aman tanrım. Ne için? Franklin Scudder'ın geçen ay 23'ünde Londra'da öldürülmesi için. Bu ismi daha önce hiç duymamıştım, dedi yaşlı adam sersemce. Diğerlerinden biri konuştu. Bu Portland Place cinayetiydi. Okudum hakkında. Efendim, deli olmalısınız. Nereden geliyorsunuz? Scotland Yard, dedim. Sessizlik. Tam bir sessizlik. Yaşlı adam tabağına bakıyordu ve bir fındıkla uğraşıyordu. Masum şaşkınlığın tam bir modeli. Sonra tombul olan konuştu. Biraz kekeledi, sanki en doğru kelimeleri seçiyormuş gibi. Tedirgin olma, amca, dedi. Hepsi saçma bir hata, ama bazen böyle şeyler olur ve kolayca düzeltilebilir. Masumiyetimizi kanıtlamak zor olmaz. 23 Mayıs'ta ülkede olduğumu gösterebilirim. Bob ise bir huzurevindeydi. Sen Londra'daydın ama ne yaptığını açıklayabilirsin. Doğru, Percy. Tabii ki kolay. 23'ü. Bu Agatha'nın düğününden bir gün sonra. Bir bakayım, ne yapıyordum? Wooking'den sabah geldim, kulüpte Charlie Simmons ile öğle yemeği. Sonra, evet, balık satıcıları ile akşam yemeği. Hatırlıyorum, punch içmemeyi önerdi ve ertesi sabah kafam karışıktı. Hepsini bir yana bırak, işte o yemekten getirdiğim puro kutusu. Masadaki bir nesneyi işaret etti ve gergin bir şekilde güldü. Sanırım, efendim, dedi genç adam bana saygıyla dönerek, yanıldığınızı göreceksiniz. Hepimiz gibi kanunu desteklemek istiyoruz. Ve Scotland Yard'ın kendini aptal durumuna düşürmesini istemiyoruz. Öyle değil mi, amca? Tabii ki, Bob. Yaşlı adam sesini toparlıyor gibiydi. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bu biraz fazla oldu. Üstesinden gelemiyorum. Nelly nasıl gülecek, dedi tombul. Her zaman sıkılmaktan öleceğini söylerdi. Çünkü sana hiçbir şey olmuyordu. Ve şimdi ne güçlü bir macera buldun. Ve güldü, gayet hoş bir şekilde. Vay canına, evet. Kulüpte anlatılacak ne hikaye. Gerçekten, Bay Hanay, masumiyetimi kanıtlamak için kızmalıyım. Ama çok komik. Bana yaşattığın korkuyu neredeyse affediyorum. Öyle üzgün baktın ki, uyurken insanları öldürüyor olabileceğimi sandım. Oyunculuk olamazdı. Çok gerçekti. Kalbim botlarıma indi. İlk dürtüm özür dileyip uzaklaşmaktı. Ama kendime dedim ki, bunu sonuna kadar görmeliyim. Britanya'nın alayı konusu olsam bile. Yemek masası şamdanlarından gelen ışık pek iyi değildi. Kalktım, kapıya yürüdüm ve elektriği açtım. Ani ışık herkesi kırptı. Ben ise durdum ve 300'ü taradım. Aslında hiçbir şey olmadı. Biri yaşlı ve keldi. Biri şişmandı. Biri esmer ve zayıf. Görünüşlerinde, İskoçya'da beni avlayanlar olmalarını engelleyecek hiçbir şey yoktu. Ama onları tanıyacak hiçbir şey de yoktu. İki çift göze baktım ve Ned Ainsley olarak tanıdığım diğer çifte. İyi bir hafızam ve makul gözlem yetkim var. Ama tatmin edici bir sonuç bulamıyordum. Tam olarak iddia ettikleri gibiydi. Ve kimseye yemin edemezdim. O hoş yemek odasında, duvarlarda gravürler ve şöminenin üstünde önlüklü yaşlı bir kadın resmiyle, onları bozkır kaçkınlarıyla bağlayacak hiçbir şey göremedim. Yanımda gümüş bir sigara kutusu vardı ve kazıma gördüm, Percival Appleton, St. Bedes Club'da bir golf turnuvasında. Peter Pienaar'a sıkı tutunmam gerekiyordu, o evden kaçmamak için. Peki, dedi yaşlı adam kibarca, incelemeniz tamam mı, efendim? Bir kelime bulamıyordum. Umarım bunu bırakmanın görevinize uygun olduğunu görürsünüz. Şikayet etmiyorum, ama saygın insanlara karşı ne kadar sinir bozucu olduğunu anlarsınız. Başımı salladım. Ey Tanrım, dedi genç adam. Bu biraz fazla kalın. Bizi karakola götürmeyi mi öneriyorsunuz, diye sordu tombul. Belki en iyi çıkış yolu, ama yerel şube yetmez sanırım. Arama emrinizi görmek hakkım, ama sizi karanlıkta bırakmak istemiyorum. Sadece görevinizi yapıyorsunuz. Ama kabul edersiniz ki bu çok garip bir durum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapılacak başka bir şey yoktu. Ya adamlarımı çağırıp tutuklatmak, ya da hatamı kabul edip gitmek. Tüm mekanda belirgin bir masumiyet havası vardı. Yalnızca masum değil, 300'de de dürüstçe şaşkınlık ve endişe vardı. Ah, Peter Pienaar, diye içimden homurdandım. Neredeyse kendimi lanetleyip af isteyecektim. Bu arada bridge oynayacağımızı düşünüyorum, dedi tombul. Bay Hana'ya düşünmek için zaman tanır ve 4. oyuncuya ihtiyacımız var, oynuyor musunuz, efendim? Kulüpte sıradan bir davet gibi kabul ettim. İş beni büyülemişti. Sigara odasına girdik. Kart masası hazırdı ve bana içecek bir şeyler sunuldu.
Yerime bir tür rüya haliyle oturdum. Pencere açıktı. Ay, uçurumlar ve denizin üzerine düşmüştü, büyük sarı bir gelgit ışığı. Kafamda da ay ışığı vardı sanki. Üçü kendine gelmişti ve kolayca konuşuyordu, herhangi bir golf kulübünde duyacağınız türden sohbetler. Ben ise orada oturup gözlerimle kaşlarımı çatıyordum. İçim tam bir kuruluk içindeydi. Partnerim genç karanlık olandı. Bir içte fena bir oyunum yok. Ama o gece gerçekten berbattım. Sersemlediğimi anladılar ve bu onları daha da rahat hissettirdi. Yüzlerine bakmaya devam ettim. Ama hiçbir şey bana iletmiyordu. Farklı görüntükleri için değildi. Farklıydılar. Peter Pienaar'ın sözlerine çaresizce tutundum. Sonra bir şey beni uyandırdı. Yaşlı adam elini bir puro yakmak için uzattı. Bir kere almadı, bir an sandalyesine yaslandı ve parmakları dizlerine dokundu. Bu, bataklık çiftliğinde onun önünde durduğumda hatırladığım hareketti. Arkamda hizmetçilerimin tabancalarıyla. Küçük bir şeydi. Sadece bir saniye. Ve bin bir ihtimalle, o an kartlarıma bakıyor olabilirdim ve gözden kaçırabilirdim. Ama kaçırmadım. Ve bir anda hava açıldı. Beynimden bir gölge kalktı. 3 adama tam ve mutlak bir tanımayla bakıyordum. Şöminenin üstündeki saat onu vurdu. 300 gözlerimin önünde değişiyor gibiydi, sırlarını ortaya döküyor. Genç olan katildi. Şimdi onun zalimliğini ve acımasızlığını görüyordum. Önceden yalnızca iyi mizah görmüştüm. Skadır'ı bıçaklayan onun türüydü. Caroline ise kurşun sıkanda. Tombul adamın yüz hatları eriyordu ve yeniden şekilleniyordu, gözlerimin önünde. Yüzü yoktu. Sadece bir yüz maskesi. İstediğinde takıp çıkarabildiği bir maske. Bu adam harika bir oyuncuydu. Belki önceki gecenin Lord Eloa'sı oydu, belki değildi. Önemli değildi. Skadır'ı ilk takip eden ve ona kart vizitini bırakan kişinin olduğunu merak ettim. Skadır peltekle oynadığını söylemişti. Ve pelteklemenin belki de korkuyla nasıl büyüdüğünü hayal edebildim. Ama yaşlı adam hepsinin en iyisiydi. O gerçek bir zekiydi. Buz gibi, soğuk, hesapçı, buhar çekici kadar acımasız. Gözlerim açılmıştı şimdi. Bu iyiliği nereden bulduğunu merak ettim. Çenesi soğuk çelik gibiydi ve gözleri bir kuşun insanüstü parlaklığına sahipti. Oynamaya devam ettim. Her saniye kalbimde daha büyük bir nefret kabardı. Neredeyse boğacak kadar oldu. Partnerim konuştuğunda cevap veremedim bile. Sadece biraz daha dayanabilirdim bu eşliğe. Of, Bob, saatine bak, dedi yaşlı adam. Trenini kaçırmamak için düşünmeye başlasan iyi olur. Bob bu gece gitmeli, diye ekledi bana dönerek. Ses şimdi cehennem gibi sahte çınlıyordu. Saate baktım. Neredeyse 10:30. Korkarım yolculuğunu ertelemen gerekecek, dedim. Ah, lanet olsun, dedi genç adam. Çürüttüğünü sanıyordum. Gitmem gerekiyor. Adresimi alabilirsin, istediğin güvenceyi veririm. Hayır, dedim. Kalman gerekiyor. Oyunun bittiğini anlamış olmalıydılar. Tek şansları beni aptal durumuna düşürmekti, o da başarısız olmuştu. Ama yaşlı adam yeniden konuştu. Yeğenim için kefalet veririm. Bu sizi tatmin eder, Bay Hanay. Gösterişli miydi, yoksa o seste bir duraklama mı fark ettim? Ona baktığımda göz kapakları düştü. O şahin kapüşün, korkunun hafızama damgasını bastığı o kapüşün. Düdüğümü çaldım. Bir anda ışıklar söndü. Güçlü bir çift kol beni yakaladı. Belin etrafını sardı, tabanca taşınabilecek cepleri kapattı. "Şil, Franz," diye bağırdı bir ses. "Das Boot, das Boot." Konuşurken iki adamın ay ışığında çimene atladığını gördüm. Genç karanlık adam pencereye fırladı, içinden geçti ve alçak çitin üzerinden atladı. Bir el bile dokunmadan, yaşlı adamı yakaladım, o da figürlerle doluyordu. Tombulu yakalı gördüm. Ama gözlerim dışarıdaydı. Franz, yol üzerinden plaj merdivenlerine doğru hızla ilerliyordu. Bir adam onu takip etti ama şansı yoktu. Merdiven kapısı kaçağın arkasında kilitlenmişti. Ben ise ellerimi yaşlı adamın boğazına geçirmiştim. Denize inen basamaklardan inmek için ne kadar zaman vardı acaba? Aniden mahkumum benden sıyrıldı ve kendini duvara fırlattı. Bir şey tıkırdadı, sanki bir kol çekilmiş gibiydi. Sonra çok aşağıdan alçak bir gürültü geldi ve pencereden dökülen tebeşir tozu bulutunu gördüm, merdiven şaftında. Biri ışığı açtı. Yaşlı adam bana alevler içinde bakıyordu. "Güvendesiniz," diye bağırdı. "Zamanında yetişemezsiniz." O gitti. O kazandı. Der Schwarzestein ist in der Siegeskrone. O gözlerde sıradan bir zaferden çok daha fazlası vardı.
Kapüşonluydular, bir yırtıcı kuşun kapüşonu. Ve şimdi bir şahin gururuyla alevleniyordu. İçlerinde beyaz bir fanatik sıcaklığı yanıyordu. Ve ilk kez, karşılaştığım şeyin ne kadar korkunç olduğunu fark ettim. Bu adam sadece bir casus değildi. O, kötü tavırlarıyla bir vatanseverdi. Kelepçeler bileklerinde tıkırdarken son sözümü söyledim. Umarım Franz zaferi güzelce taşır. Söylemem gerekiyor ki, son bir saattir Ariadne bizim elimizdeydi. 7 hafta sonra, tüm dünyanın bildiği gibi, savaşa girdik. Yeni orduya ilk haftada katıldım. Matabele deneyimim sayesinde doğrudan yüzbaşılık rütbesi aldım. Ama sanırım, en iyisini zaten yapmıştım. Haki üzerimde olmadan önce.